Gelin bugün Pisagorcu filozof Filolaos'un zamanın içinde kaybolmuş şifreli metinlerinin ardındaki sır perdesini aralayalım. Elimizdeki o küçücük fragmanlardan yola çıkarak evreni tamamen sayılar üzerine kurulu gören bir dünya görüşünü adeta felsefi bir arkeoloji yaparak yeniden canlandıracağız. İşte her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Filoios'un bu iddiası hem çok cesur hem de inanılmaz gizemli. Peki ama her şeyin temelinde sayı olduğunu söylemek ne demek? Gelin bu felsefi bilmecenin katmanlarını hep birlikte açalım. Yolculuğumuz da işte bu yoğun akademik metnin satır aralarında kelime kelime ilerleyecek. Tıpkı bir arkeolog gibi olacağız. Bu felsefe kırıntılarını bir araya getirip Filolaos'un evren hakkındaki o büyük resmini, yani kozmolojisini anlamaya çalışacağız. Yol haritamız bu şekilde. Önce Filolaos bilmecesini çözmeye çalışacağız. Sonra onun felsefesinin temel taşlarına, yani sayı, sınırlı sınırsız ve harmonya kavramlarına bakacağız. En sonunda da bu büyük fikirlerin göklerin geometrisine nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Filolaos, tüm evreni tek ve güçlü bir fikirle açıklamaya cüret eden ilk düşünürlerden biriydi. Onun için evrenin sırrı ne bir tanrının isteğindeydi, ne de ateş ya da su gibi bir elementte. Cevap çok daha soyut, çok daha evrensel bir yerde saklıydı. Ve işte olay burada kopuyor. Çözmeye çalıştığımız bulmaca tam olarak bu. Filolaos'a göre var olan her şeyin özü, ilkesi, onu anlamamızı sağlayan tek şey matematiksel bir kavram olan sayı. Bu, o dönem için felsefe tarihinde bir devrim demekti. Şimdi ilk temel kavrama, yani sayıya daha yakından bakalım. Pisagorcular için sayının mutlak bir gücü, hatta neredeyse ilahi bir statüsü vardı. Sayı basit bir ölçüm aracı değildi. Varoluşun kendisi için bir ön koşuldu. Bakın bu alıntı ne kadar güçlü. Filolaos için sayı sadece bir araç değil, tüm anlayışın ve bilginin olmazsa olmaz şartı. Başka bir deyişle, eğer bir şeyin sayısı yoksa, o şey bizim için yoktur demektir. Onun ne düşünebiliriz, ne de bilebiliriz. Bu ifadeyle de sayıyı, evrendeki nihai hakikat ve düzenin kaynağı olarak görüyoruz. Sayı, mükemmeldir, bozulmaz, mutlaktır. Yalan ve kaos ancak sayının olmadığı yerde var olabilir. Hakikat ise adeta matematiksel bir kesinliktir. Şimdi bakın, burada düşünce tarihinin en kritik anlarından birine geliyoruz. Fiziksel, yani elle tutulur geometrik hesaplamadan tamamen soyut düşünceye geçiş. Bu, matematiğin ve felsefenin seyrini sonsuza dek değiştiren bir sıçramaydı. Soyut aritmetikten önce Yunanlılar hesaplamaları gnomon gibi fiziksel şekillerle yapıyorlardı. Yani alanları değiştirerek, şekillerle oynayarak. Bu, matematiğin somut nesnelere bağlı olduğu bir dönem. Hesaplama, kelimenin tam anlamıyla elle yapılıyordu. Ve işte o aydınlanma anı. Somut olanın, yani elle tutulur şekillerin yerini tamamen zihinsel olan, yani soyut sayı alıyor. Bu devrim sayesinde artık karmaşık hesaplamalar saf mantık yoluyla yapılabiliyordu. Matematik, fiziksel dünyadan kopup kendi başına bir disiplin haline geliyordu. Peki, bu sayısal evren nasıl işliyor? Şimdi Filolaos'un kozmolojisinin tam kalbine iniyoruz. Ona göre evrendeki her şey birbiriyle sürekli diyalog halinde olan iki zıt gücün birleşiminden doğuyordu. Filolaos'a göre evrende iki temel güç var. Bir yanda perainonta, yani her şeye bir şekil, bir sınır, bir düzen veren sınırlayıcılar. Diğer yanda ise onun tam zıttı, apeira, yani formsuz, kaotik, sonsuz potansiyel taşıyan sınırsızlar. Ve işin belki de en derinlikli kısmı da bu. Gerçeklik ne sadece düzen ne de sadece kaos. İkisinin bir karışımı. Hani bir heykeltıraşın elindeki şekilsiz mermer kütlesi gibi düşünün. Mermerin kendisi o sonsuz, sınırsız potansiyel, heykeltıraşın ona vurduğu her keski ise bir sınır, bir form. İşte evren bu ikisinin birleşimi. Peki aklınıza şu soru gelmiyor mu? Madem her şey zıtlıklardan oluşuyor, bu evren nasıl oluyor da darmadağın olmuyor? Bu zıtlıkları bir arada tutan şey ne? Bu, Filolaos'un sisteminin ayakta kalabilmesi için cevaplaması gereken en kritik soruydu. Kaos ve düzen nasıl bir arada durabilir? Form ve formsuzluk nasıl birleşerek bir evreni, yani bir kozmosu oluşturabilir? İşte cevap geliyor. Harmonya. Ama aklınıza sadece müzikal bir uyum gelmesin. Bu çok daha büyük bir şey. Evrensel bir yapı, oran ve denge yasası.
Harmonya, zıtlıkları birbirini yok etmekten alıkoyan, onları bir arada tutan kozmik bir yapıştırıcı adeta. Philoleos diyor ki, harmonya olmasaydı evren diye bir şey olmazdı. Sadece birbiriyle savaşan iki zıt üç olurdu, o kadar. Harmonya sayesinde ise bir kozmos, yani düzenli, uyumlu bir evren ortaya çıkıyor. İyi de tüm bu soyut felsefe ne işe yaradı? İşte Pisagorcular bunu alıp doğrudan gökyüzünü anlamak için bir model oluşturmakta kullandılar. Felsefeyi astronomiyle birleştirdiler. Yani gökyüzüne baktıklarında sadece yıldızları değil, geometrik şekilleri, oranları, bir düzeni görüyorlardı. Onlara göre evrenin dili matematikti ve geometri bu dili konuşmanın bir yoluydu. Nasıl mı yapıyorlardı? Mesela zodyak kuşağına 4 tane eşkenar üçgen çiziyorlar, 12 köşesiyle 12 burcu işaretliyorlardı. Sonra 3 tane kare çiziyorlardı. Her şeklin, her açının ilahi bir anlamı vardı ve bu kozmosa kutsal bir matematiksel düzen veriyordu. Gökyüzü dev bir geometrik şemaydı adeta. Ve bu sistem o kadar işlevseldi ki ay tutulması gibi karmaşık olayları bile bu geometriyle açıklamaya ve hatta öngörmeye çalışıyorlardı. Yani bu sadece boş bir felsefe değil, aynı zamanda gözlemlenebilir dünyayı açıklama ve ona düzen getirme iddiası taşıyan bir bilim yapma çabasıydı. Peki, ne öğrendik? Özetleyecek olursak, Philoleos'a göre gerçeklik, sınırlı ve sınırsız denen iki zıtlıktan oluşuyor. Sayı, bu gerçekliği bilmemizi sağlayan anahtar. Harmonia ise bu zıtlıkları bir araya getirip bir kozmos yaratan güç. Aslında bu, bugünkü modern fiziğin evreni matematiksel denklemlerle açıklama çabasının ta antik çağdaki ilk adımı gibi. Ve gelin şöyle kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Philolaos'un binlerce yıl önce başlattığı bu arayış, modern bilimin de temelini oluşturuyor. Düşünsenize, evren matematik diliyle yazılmış dev bir kitapsa, acaba biz bu kitabın hala neresindeyiz? Belki de hala ilk sayfaları hecelemeye çalışıyoruzdur.